Bir zamanlar, dağların eteklerinde kurulmuş, yemyeşil ormanlarla çevrili bir köyde, Ayşe adında bir kadın yaşardı. Ayşe, hayat dolu, sevecen bir kadındı. Dikiş nakış ustası olarak ün salmış, elleriyle yarattığı elbiselerle köyün kadınlarını adeta birer kraliçeye dönüştürmüştü. Ayşe'nin en büyük hazinesi ise, güzellikleri ve zekalarıyla tanınan 3 kızıdır. Kızlarına olan sevgisi o kadar büyüktü ki, onlara hem bir anne hem de bir baba oluyordu. Bir gün Ayşe, 4. çocuğuna hamile olduğunu öğrendi. Bu haberi aldığında, sevinç ve endişe bir arada yaşadı. Hamilelik süreci zor geçiyordu. Ayşe, geceleri uykusuz kalıyor, gündüzleri işine odaklanmakta zorlanıyordu. Ama tüm bu zorluklara rağmen, bebeğinin sağlıklı olmasını umut ederek sabırla bekledi. Günler geçti, aylar doldu ve sonunda Ayşe, o uzun bekleyişin ardından bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu bebek, diğerlerinden çok farklıydı. Cildi neredeyse kar beyazıydı ve saçları altın sarısı parlıyordu. Ayşe, bu eşsiz güzellikteki kızına Aylin adını verdi. Çünkü ona göre, Aylin tıpkı ay ışığı gibi dünyaya ışık saçmak için gelmişti. Ancak köylüler, Aylin'i ilk gördüklerinde büyük bir korkuya kapıldılar. Köyde yıllardır süregelen bir inanış vardı. Köyde beyaz tenli ve sarı saçlı bir çocuk doğarsa, o çocuk felaketlerin habercisi olurdu. Köy halkı, bu inançlarına o kadar bağlıydı ki, Aylin'i görünce aralarındaki fısıltılar hızla yayılmaya başladı. Herkes birbirine, "Bu çocuk uğursuzluk getirir," diye fısıldıyordu. Bu dedikodular, zamanla köydeki her haneye yayıldı. Bu söylentiler, zamanla Ayşe'nin kocası Mehmet'in de kulağına geldi. Mehmet, ilk başlarda bu tür dedikodulara inanmıyordu. Ama günler geçtikçe köylülerin baskısı ve sürekli tekrar eden söylentiler, Mehmet'in de aklını bulandırdı. Artık her felaketi, her kötü olayı Aylin'e bağlamaya başlamıştı. Yağan şiddetli yağmurlardan, tarlaları mahveden doluya kadar her şeyi Aylin'in varlığına yüklüyordu. Ayşe, kocasının ve köylülerin baskısına rağmen Aylin'e olan sevgisinden asla vazgeçmedi. Aylin'i korumak için elinden geleni yaptı. Ancak, köyde işler giderek zorlaşmaya başladı. Ayşe'nin yaptığı elbiseleri kimse almak istemiyordu. Onunla konuşmaktan kaçınanlar, ona şüpheyle bakanlar çoğalmıştı. Kızlarına ve ailesine bakmak için her gün daha da fazla çalışması gerekiyordu. Ama Aylin'e karşı olan bu korku, işlerini ve yaşamını gittikçe daha da zorlaştırıyordu. Bir gün, Mehmet sabrının sonuna geldi ve Ayşe'ye, "Bu çocuk bu evde kalamaz," dedi. Ayşe'nin yüreği, kocasının bu sözleriyle sarsıldı. Aylin'in hayatı boyunca maruz kaldığı bu haksızlıklar, Ayşe'yi derinden yaralıyordu. Ama köydeki baskı o kadar büyüktü ki, başka bir çözüm bulamıyordu. O gece, gözyaşları içinde Aylin'i kucağına aldı ve köyün dışındaki ormana götürdü. Onu ormanın derinliklerinde büyük bir ağacın altına bırakırken, "Seni korumak için yapıyorum bunu," diye fısıldadı. Ancak bu orman, Ayşe'nin düşündüğünden çok farklıydı. Burası sıradan bir orman değildi. İçinde eski bir büyü taşıyordu. Orman, terk edilen, haksızlığa uğramış olan her canlıyı koruyan bir yerdi. Aylin, bu büyülü ormanda doğanın koruması altında büyüdü. Ağaçlar ona kucak açtı. Hayvanlar ona dost oldu. Doğa, Aylin'i adeta bir anne gibi sarıp sarmaladı. Zamanla Aylin, doğanın gücü ve bilgeliğiyle dolu, cesur ve bilge bir genç kıza dönüştü. Aylin'in köyde yaşananlardan haberi yoktu. O sadece doğayla iç içe, huzurlu bir hayat sürüyordu. Ancak bir gün, köyde büyük bir felaket patlak verdi. Kuraklık köyü kasıp kavurdu. Tarlalar kurudu, yiyecekler azaldı ve halk açlıkla yüz yüze geldi. Köylüler, bu felaketi nasıl atlatacaklarını bilemediler ve çaresizlik içinde günler geçirdiler. İşte o zaman, Aylin doğduğu köyü hatırladı. Ormanın derinliklerinden çıkıp köye geri döndü. Köylüler, Aylin'i gördüklerinde ilk başta korktular. Ama Aylin, kalbindeki iyilik ve annesinden öğrendiği bilgelikle, köylülerin sorunlarını çözmeye başladı. Aylin'in getirdiği çözüm önerileri ve doğadan öğrendiği bilgilerle, köydeki kuraklık sona erdi. Tarlalar yeniden yeşerdi. Köylüler, bir zamanlar korktukları bu kızın, aslında onların kurtarıcısı olduğunu anladılar. Aylin'in dönüşü, köydeki herkes için derin bir ders oldu. Köy halkı,
dış görünüşe dayalı önyargıların nasıl tehlikeli olabileceğini ve gerçek değerin kalpte saklı olduğunu öğrendi. Aylin'in cesareti ve sevgisi, köydeki karanlıkları aydınlattı. Bir zamanlar fısıltılarla dolu olan köy, şimdi onun hikayesini anlatan, iyilik ve bilgelikle dolu bir yer haline geldi.